Bu videoda hata ayıklama ve hata yönetimi konusuna bakacağız. Bu bizim ikinci ünitemizin son konusu. Bundan sonra üçüncü ünitede sadece örnekler yapacağız. Öyleyse bu son konumuzu da hızlıca anlatalım. Sonrasında bolca örnek yapacağımız üniteye geçiş yapalım. Hata yönetimi, programın hata verdiği durumda programı çekmesini engelleyip hatayı düzgün bir şekilde ele almayı sağlar. Önemli olma sebebi de hataları yönetmek, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve yazılımın daha sağlam olmasını sağlamak. Örnek olarak kullanıcıdan yanlış bir veri girdiğinde veya internet bağlantısı kesildiğinde programın çökmemesi yerine uygun bir mesaj göstermesi uygun olacaktır. Bizim birkaç tane hata türlerimiz var. Derleme hataları, çalışma zamanı hataları ve mantıksal hatalar. Derleme hataları yani compile time errors, yazılım derlenirken ortaya çıkan hatalar genellikle syntax hataları içerir. Syntax hataları genellikle kod yazarken bir harf küçükken büyük yazmışsınızdır, büyükken küçük yazmışsınızdır. Eksik nokta ve virgül vardır, yanlış yazım vardır. Bu şekilde syntax hataları, çalışma zamanı hataları, runtime errors, program çalışırken ortaya çıkan hatalar. Bu hatalar kod çalışmaya başladığında beklenmeyen durumlar nedeniyle oluşur. Örnek olarak null reference exception. Bu hata bir değer null olmaması gerekirken null olursa böyle bir hata ortaya çıkıyor. Bir de bölme hatamız var. Bölme hatası da bir sayıyı sıfıra böldüğümüz zaman ortaya çıkıyor. Mantıksal hatalar, logical errors, programın doğru çalıştığı ama beklenen sonucu vermediği durumlar. Bu da yanlış sonuç üreten algoritmalar diyebiliriz. Hata türleri bu şekilde. Bir de debugging araçlarımız var. Bir de debugging yani hata ayıklama sürecimiz var. Bunu da Visual Studio üzerinden bizzat deneyimleyelim. Visual Studio'mu açıyorum. İsterseniz yeni proje oluşturabilirsiniz. Ben kurs çekten devam ediyor olacağım. Buraya yeni bir proje oluşturalım. New Project. Concept.NET Framework ismine de hata ayıklama diyelim. Hataları ayıklamadan önce bize hatalar lazım. O yüzden birkaç tane hata yapalım. Sırasıyla 3 tane hata türümüz vardı. Bunları sırasıyla bakalım. Genel olarak syntax hataları içerir. Int a eşittir 1. Buradaki int'i yanlışlıkla bu şekilde büyük harfle yazarsak bu bir syntax hatası yani derleme hatası olur. Kod yazarken büyük küçük harf formülüne kodların düzgün bir şekilde yazılıp yazılmadığına dikkat edeceğiz. Şimdi bu a değişkenimizi 10 yapalım. Sıradaki hata türümüz neymiş? Çalışma zamanı hataları. Buna da örnek olarak bölme hatasını vermiştik. Öyleyse bir bölme işlemi yapalım. Int bölüm eşittir a bölü 0 şeklinde yazalım. Bölümü de console.writeLine diyerek gösterelim. Console.readCase komutunu da unutmuyorum. Çalıştırdığımız zaman hata vererek başlayacaktır. Ama biz burada şeyi unutmuşuz. Nerede? Hata ayıklama. Yani başlangıç projesi yaptım. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Direkt hata verecektir. Çünkü herhangi bir sayıyı sıfıra bölemeyiz. Da sıfırla bölme girişimine bulundu şeklinde yazdı. Bize bölme hatasını gösterdi. Bir de mantıksal hatalarımız var. Bu da yanlış sonuç üreten algoritmalar. Mesela ben bir sayının yüzdesini almak istiyorum diyelim. A sayımızın %40'ını almak isteyelim. A sayımızı şöyle 700 yapalım. Int ismini alma diye bir değişken oluşturalım. A sayımızın belirli bir yüzdesini almak için ne yapmamız gerekiyor? A çarpı 100, bunu paranteze alıyoruz. Bölü kaçtı? %10'unu alalım biz. Ve bu şekilde yazalım. Tam formülünü ben de hatırlamıyorum. Deneyerek göreceğiz. 7000 oldu. Yanlış bir cevap döndürdü. A değişkenin %10'unu almakken yanlışlıkla 10 ile çarptık. Tabii buradaki tek değiştirmemiz gereken bir tane sıfırın yeri. Bu şekilde yaptığımız zaman A sayımızın %10'unu almış oluyoruz. Mantık hatası bu şekilde. Yanlış bir işlem yaparsın, istediğin sonucu vermez. Bunlar mantıksal hatalar oluyor. Yani genel olarak hata türlerimiz bu şekilde. Bizim bir de debugging aracımız var. Biz buna breakpoint diyoruz. Duraklama noktaları. Mouse'umla buradaki satırların sol tarafına geliyorum. Burada uzunlamasına bir çizgi var gri. Zaten üzerine geldiğim gibi çember ortaya çıktı. Ben buradan istediğim satırı, ben 13. satırı işaretliyorum. Artık biz buraya bir duraklama noktası yani bir breakpoint atamış bulunuyoruz. Biz programı çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi direkt koda geldi. Neden koda geldi? Biz artık F10, F11 tuşlarıyla programın ne yaptığını adım adım izliyor olacağız. F10 tuşuna basıyorum. Aşağıda değişkenlerimizi görebilirsiniz. Bu adımı geçtikten sonra A'mız 700 olarak tanımladı. Şimdi alma değişkeni var. Ben tekrar F10 ya da F11'e bastığımız zaman sonraki adıma geçecek ve gördüğünüz gibi buradaki işlemi de yaptı. Hatta bunların üzerine gelerek de nasıl sonuç gösterdiğini görebiliyoruz.
Tekrar F10'a basalım. Buradan konsol uygulamasından bakalım. Yazdırmış. 70 şeklinde cevabı yazdırmış. Son olarak F10'a bastığımız zaman program geldi. Biz Enter'e basarak programdan çıkış yapabiliyoruz. Bu breakpoint daha çok programda bir mantıksal hata varsa, istediğiniz sonuç dönmüyorsa ya da yazdığınız kod nasıl çalışıyor ona bakmak istiyorsanız kullanabileceğiniz bir araç. F10 diyerek programı kapatalım. Debugging aracımız da bu şekilde. Son olarak da try catch yapımız var. Try catch yapısı da yazdığımız programda hata verebilecek ya da programı çökertebilecek kısımları try catch yapısının içerisine alarak bu hataların programın çökmesini engelleyebiliyor ve mesajla kullanıcıyı yönlendirebiliyoruz. Deneyerek daha iyi anlarız. O yüzden bir try catch yapısı kullanalım. Try burası potansiyel olarak hata verebilecek kodun yer aldığı blok. Bunu direkt silelim. Hatta bunu da silelim. Sadece console.readkey komutu kalsın. Biz bu try'in arasına hata vermesi olası olan bir kod yazacağız. Yine bölme işleminden gidelim. Int bölüm eşittir 10 bölü 0 şeklinde yazalım. Burası normalde hata verecektir. Hatta burada bile hata verdi. Şunu bir değişken atalım. Belki düzelir. Potansiyel hata verecek kodu buraya yazdık. Şimdi aşağı başka işlem yine yapalım. Console.writeLine diyerek bölümü de yazdıralım. Eğer bu süslü parantez arasındaki herhangi bir kod hata verirse bu sefer catch bloğuna yönlendirecektir. Catch bloğumuz nedir? Try'dan yakalamış olduğu hataları ele almak için kullanılır. Yani biz istersek exception x diyelim ismine. Bu hatanın ne hatası olduğunu kullanıcıya yazdırabiliriz. Bu şekildeydi galiba. Çalıştırdığımız zaman hemen bakalım. Gördüğünüz gibi try içerisindeki hatayı direkt yakalayıp catch parantezin içerisindeki exception tipinde eksi atadı. Bu eksi kullanarak da biz kullanıcıya hata verdi şeklinde yazdırdık. Return string değil de mesaj yapsak daha iyi olacaktır. Önceki türlü hatanın hangi satırda yazdığı, programın hangi konumda olduğu falan da yazıyordu. Bize sıfırla bölme girişiminde bulunduğu şeklinde yazması yeterli olacaktır. Bir de final bloğumuz var. Bu hata olursa da oluşmasa da her zaman çalışacak bir kod bloğu. Bunu cage'in altına yazıyoruz. Finally süslü parantez arasına mesela console.writeLine içerisine de hata ayıklama yapıldı şeklinde yazalım. Try cage'in arasındaki kod bloğu hata verse de vermese de bu finally bloğu çalışacaktır. Şimdi çalıştıralım. Buraya hata ayıklaması yapıldı şeklinde yazdı. Bunu bir yapalım. Yine hata ayıklaması yapıldı şeklinde yazacaktır. Ama bu genel olarak fazla kullanılmıyor. Bize try ve catch yeterli olacaktır. Son bir hata daha ele alalım, sonra bölümü bitirelim. Buradaki yaptığımız işlemleri yorum satırı haline alıyorum. Şimdi console.writeLine kullanırken çokça karşılaşacağımız bir hata var. Onu da yapalım. Sonrasında videoyu bitirelim. Biz kullanıcıdan veri aldığımız zaman kullanıcıdan aldığımız veri her zaman string tipinde bir veri olur. Kullanıcıdan aldığımız verileri yapacağımız işleme göre veri tipini değiştirebiliriz. Ama biz kullanıcıdan metinsel değil de sayısal bir değer almak istediğimizde bu sefer kullanıcıdan aldığımız veriyi çevirmemiz gerekecek. Biz buraya int sayı şeklinde yazamayız. Kullanıcıdan aldığımız veriyi önce çevirmemiz gerekiyor. Çevirme yaparken kullanacağımız komut neydi? Convert nokta to int 32. Bu şekilde int tipine çevirmiş oluyoruz. Hatta ufak bir işlem yapalım. Int sonuç eşittir sayı çarpı sayı şeklinde yazalım ve konsola bu sonucu yazdıralım. Çalıştıralım. Şimdi artık matematiksel değerlere girebiliyor olacağız. Mesela 12 sayısını girdiğimiz zaman ve Enter'a bastığımız zaman gördüğünüz gibi kullanıcıdan almış olduğunuz metinsel tipi sayısala çevirip ve onun üzerinde işlem yaptık ve en son olarak da kullanıcıya yazdırdık. Ama biz buraya sayısal değil de metinsel bir değer girdiğim zaman gördüğünüz gibi giriş dizisi doğru biçimde değildi şeklinde hata verdi. Bu da format exception hatası. Burada try catch yapısını kullanarak hatanın programı çökertmesini engelleyebiliriz. Bunları bu şekilde satıra aldığımız zaman ve catch yapımızı da kullanalım. Hemen kullanıcıya da hatayı yazdıralım. X message şeklinde. Çalıştırdığımız zaman önce bir değer girmemiz gerekiyor. KL şeklinde değer girdik. Giriş dizisi doğru biçimde değildi şeklinde hata verdi. Try catch yapısını kullanarak bu şekilde programın hata vermesini engelledik. Tabii ki de program çöktüğünde veya hata verdiğinde bu hataların önleme yöntemi sadece try catch değil. Onun dışında if else kullanarak bu hataların da önüne geçebilirsiniz. Hata ayıklama ve hata yöntemi konusunda buraya kadardı. Bundan sonra 3. üniteye geçiş yapacağız. 3. ünitede de şimdiye kadarki işlemiş olduğumuz tüm konuları
el alarak bolca örnek çözeceğiz. Toplamda 11'e yakın örnek çözeceğiz. Belki sayısını sonradan arttırırım. Şimdilik 11 tane. Herkese iyi çalışmalar.